Suat halindeki günlerimiz bitti. Şimdi tren istasyonuna geldik. Hatya'ya tren tuttuk. Yetişebilirsek Hatya'dan direkt Peden Basar'a bineceğiz. 2 kişi Hatya, klas 3, böyle vantilatörlü. Trene 110 bah verdik. 2 kişi bu arada. Ben daha fazla veririz diye düşünmüştüm. Bilmem niye öyle. Hatya'ya tam 6 saat sürecek buradan. Öğlen 12'de varacağız. Öğlen 12'de de yakalayabilirsek Peden Basar'a gideceğiz. Ondan sonra Malezya sınırını geçince devamına bakacağız. Herkesin çok sorduğu bir soru var. Ben niye sürekli Malezya'ya gidip geliyorum? Normalde Endonezya'ya gitmek istiyordum ama şu an Daniel'in için haber beklediğimiz için Daniel gittiğinde benim de uçmam kolay olsun diye bir ülkeye gitmeye karar verdik. Orası da Malezya. Trende hiç kimse yok bu arada. Çünkü muhtemelen herkes Bangkok'a gidiyor ya da Surat halinde kalıyor sonradan dolayı. Daha bitmedi. Ayın 15'i ya da 16'sı son şehirden şehire kutlama yerleri değişiyor bu arada. Biz 2 gün katıldık, bize yetti. Böyle. Treni göstereyim size. Hazır boşken. Trenle ilgili de şöyle. Böyle tren durunca işte yemek satıcıları geliyor, yemek falan satıyor. Üstümüzde nakitimiz olduğu için aç kalacağımızı düşünmüyorum. Arkadaşlar, yolu yarısını bitirdik. Ve rahat yani. Kalabalık olmadığı için tren rahat geçiyor. Eğer Tayland'a gelirseniz gerçekten mutlaka bir trene binin. Yönü, yeresi, nereye gittiği fark etmez. Çünkü tam uyudum, şu an uykulu görünüyorum ama ya o kadar ağaçların, o kadar doğanın, o kadar yeşilin içinden geçiyorsunuz ki gerçekten içim açıldı ve bunu söylemek istedim. Şimdi tren durduğu için gösteremiyorum ama hareket ediyor şu an. Göstereceğim, belki batısın azıcık. Çok gerçekten çok güzel görünüyor yani. Tayland'ın doğasına hani bu şekilde aşık olabilirsiniz. İstasyona vardık. Şimdi aktarma yapmak için bilet alacağız. Sıra bekliyoruz. Geçen sefer bu kadar sıra ve yoktu ve kalabalık değildi ama şu an aşırı kalabalık. Bir de yani böyle her yer açık gittiği için ne kendi sesimi duyuyorum, ne kulağımı duyuyorum, ne etrafı duyuyorum. Bakalım yani. Şimdi buraya geliş bileti çok ucuzdu Surat'tan Hatya'ya. Saat 2'de Peden Basar var. Onun bilet fiyatına bakacağız. Bir de yer var mı bilmiyorum yani. O kadar kalabalık bir sıra bekledik ki. Yani şu an 20 dakika oldu. Biz hala bilet almak için sıra bekliyoruz. Arkamız da aynı böyle dolu. Full. Biz bakalım bir alalım bileti yer varsa. Yoksa ne yapacağız onu da bilmiyorum. Değişik oldu şu an. Biletimizi aldık. 2 kişi 100 bah verdik. Peden Basar'a kadar gideceğiz. Orası da Malezya sınırı. Malezya sınırından sonra gitmek istediğimiz yere gideceğiz. Bakın arkadaşlar, size hem gelişini çektim. Malezya'dan Tayland'a karayoluyla nasıl geçersiniz, hem dönüşünü çektim. O yüzden gidecekseniz gidin. Hani şöyle, sınırda bize hiçbir şey sormadılar. Dönerken de soracaklarını düşünmüyorum. Ama Malezya kartı doldurmadık. Acaba sadece havalimanı için miydi? Dur Daniel'e sorayım. La, do we need to fill a Malaysian arrival card? Tamam, doldurmamız gerekiyormuş. Bize hiçbir şey sormadılar çünkü bizim ikinci, üçüncü, 1 milyonuncu falan geçişimiz.
Ve hiç uzun kalmadık yani. Hep böyle maksimum bir ay ya da vizenin bitmesine 3-4 gün önce çıktık ve geri dönüşümüz zaten mesela vize bitmesinden işte 3-4 gün önce çıktık ya, ta mesela 5 ay sonra dönmüşüz ya da işte 3 ay sonra dönmüşüz hani gibi. Bir sorun olmadı. Bu arada 45 dakika yazıyor Pedanbasar'a. Yani Hatya'ya geldikten sonra 45 dakika Malezya. Songkran hiçbir şey yok. Muhtemelen biraz daha uzakta bir yer seçmişlerdi. Çünkü Surathane içinde mesela hani tren istasyonu etrafında bir şey yoktu. Böyle yani gereken rahat rahat da uyudum. Hani Daniel de uyudu. Bakalım. Trene gittiğimiz yola bakar mısınız? Yani şuradan tren gelse zaten diyor ki trenlere dikkat edin yani. Bir tık korkuyorum ama. Yani iyi mi kötü mü bilmiyorum. Hani bildiğin dümdüz şuradan basıp geçiyorsun. Çok acayip yani. This is our train. NC1. Başım şişti tren sesinden. Klas 3 yazıyor. O da işte rastgele herkesin oturduğu. Bu yeşiller genelde bir acayip, bilmiyorum ne yapıyorlar burada. Yahudileri toplayıp kampa mı atıyorlar, anlamadım ki yani. This Class 3 is written. Class 3, this is 3, no? Yes, we have 3. But maybe we need to walk to find a space. Trene bir tık geç bindiğimiz için şimdi trende izlemeye yer yok. Yürüyeceğiz içeride. Kalabalık zaten. Oo, teyzeler makaraya dalmış. Geçeyim teyze. Sen de bir geçeyim. Dayı göbeğin kapataydın. Abla sonra sat. Geçeyim bak. Geçeyim sen sonra sat. 20 dakika var zaten. Trenin her yeri açık. İzban gibi. Yer arıyoruz. Yok tabi. Yere çökeceğiz herhalde. Birazcık daha gidelim. Bunlarda çoluk çocuk varmış zaten. Of çok sıcak. Ne bakıyorsunuz ya? Ömrünüzde ilk defa mı yürüyen adam gördünüz? Bencil piç. Oğlum tren full, yanınıza çantanızı niye koyuyorsunuz? Buraya koy. Ha, buraya çökeceğim. Ay. Bulduk bir yer. 50 bahta tren bileti almışsınız. 50 bah yani hani. Bildiğin 50 bahta ülke değiştiriyorsun. Çok sinirlendim şu an. 50 bah. Ne kadar yapıyor biliyor musunuz? 1,5 dolar. 2 dolar bile değil. Gelmiş surat yapıyor oturamadığı için. Kardeşim o zaman daha fazla para ver. Ve git yataklı tren falan al yani hani. Bir de diyor ki Hintliler ya gerçekten beni Hint ırkçılısı yaptı bu Tayland. Diyor ki sizin koltuk numaranız kaçtı? Biz de dedik ki random oturuyor herkes yani. Öyle olsa zaten gördüğünüz videoda bizim koltuk numaramız 13-14. İlk vagon full dolmuş taşmış. 50 bahta aldığı tren biletinde, hani ucuz etin ya hani bu kadar olur dediğim bu yani. Aldığı tren biletinde böyle yapıyor. Yerimize oturmuşlar. Yerin mi var? Yerin mi var? Adamlar belli ki oversell yapmış yani fazla bileti satmışlar. Şimdi gidecek bile tren. Zaten 45 dakika yazıyor yani. Neyin tribi bu anlamıyorum. Gerçekten tam 45 dakikada vardık ama tren o kadar kalabalıktı ki yani sadece Tayland'dan çıkış yapıp Malezya'ya giriş yapmak için muhtemelen o 45 dakikanın acısını çıkartacağız gibi görünüyor. Bu kadar arkadaşlar yani. Easy peasy. Çok da uzun sürmedi bence sınırdan geçmek. Yani saate bakmadım ama böyle of darlandım geçemeyeceğiz bu sınırdan gibi olmadım. Malezyalılar bildiğin hafta sonu alışverişine gelmişler yani Tayland. Herkesin eli kolu dolu.
Şurada teyze var ama dayı önümü hayvan gibi geçtiği için gösteremiyorum. Şuradan bir şey yapayım. Öyle kendine alışveriş yapmış herkes. Bayağı. Çünkü onların 7-Eleven'ıyla bizim 7-Eleven'ımızda satılanlar aynı değil. Şimdi tren açılacak. Bakın biz nereye gideceğiz? Benim hiçbir fikrim yok. Bu böyle bütün gün elinde telefon oynuyor. Ben de bunun peşine gidiyorum yani. Biraz tatsızım. Vallahi bu Malezyalılar inanılmaz şanslı. Yani buradan gelmişler metroyla sınıra kadar gelebiliyorsunuz. Sonra bir tane daha trene biniyorsunuz. Tayland'da Songkran'ı kutluyorsunuz yani ve uygun da hani. Trene bu arada binerken kart bastık. 18-19 yaşında gençler gelmiş işte böyle takım kurmuşlar. Onu göstermek istiyorum. Şu anda da yerde oturuyorlar. 10'da 10 olay. Keşke benim gençliğimde de olsaydı. Gerçekten. Bir de yere çöktüler. Çok da umurlarında değil. Zaten hani her şey pis. Aklanıp kaklanırlar. Muhtemelen gelirken yanlarında da küçük bir çanta yani bir günlük falan bir şey aldılar hani diye düşünüyorum. Böyle. Songkran the end. Ne yapacaksın Malezya'da bilmiyorum. Bilmem ne istasyonu, Bukit bilmem ne. Buradan Ipoh'a gideceğiz. Aslında trenden indiğimizde direkt Ipoh treni bizi bekliyordu ama o kadar çok tuvaletim gelmişti ki dedim bir sonraki trene binelim. Bir sonraki tren de yarım saat sonraymış ve o kadar yoruldum ki dedim burada kalalım ama Daniel dedi ki burada hiçbir şey yok. İnternetimiz de yok zaten. Dedi Ipoh'a gidelim orada buluruz. Hani yapacak bir şeyler. Etraf böyle görünüyor. Bilmem bana biraz İzmir metroyu andırdı. Belki sebebi Türkiye'ye özlememdir. Bir tık da sövdüm yani. Hani otur çok yoruldum. Karnım ağrıdı. Karıların dertleri bitmez arkadaşlar yani. Neyse. Binemedik o yüzden ilk gelen treni. Şimdi ikinci treni bekleyeceğiz. Bakalım yani. Do you know how long it will be take till here to Ipoh? Same. Like 1 hour? 2 hours. 2 hours? 2 saat sürecekmiş buradan Ipoh. Hiçbir şey demiyorum. Uçak iyi ki var. Tamam sınır geçtik okey ama sonra daha ilerlemek çok zor geliyor şu an. 4'te uyandık. 4'te yani. Ay. Neyse Allah'tan böyle biraz manzaramız iç açıcı da hani baktıkça bir tık keyfim yerine geliyor. Surat tarihinden gelirken de manzara güzeldi. Gerçekten şu an konuşmaya mecalim yok. Çünkü o trenin takırtısı 12 saat aralıksız oradan oraya oradan oraya. Kulağımda hala devam ediyor yani onu oynatmaya. Hayat zor. Seçimler daha zor. Oy. O kadar uzun zamandır yerimizde hareket etmiyoruz ki unutmuşum neye benzediğini. Böyle oradan oraya gitmeni nasıl gidiyorduk unutmuşum yani şu an. Yoruldum. Ipoh'a vardık. Saat neredeyse 10. Canım kocam eSIM'i aktive etmeyi unutmuş Tayland'dan geçerken. O yüzden internetimiz yok, harita yok, kalacak yerimiz yok. Rica etti birinden internetinize bağlanabilir miyim diye şu an internete bağlanıyor. Eskiden gezginler nasıl geziyormuş bilmiyorum. Yani ben eğer kendim gideceksem ve internetim yoksa zaten haritayı online indirip nereye gideceğime bakıyorum. Ve ben hani Daniel'in interneti var ve biz gezeceğiz, gideceğiz, okey hallederiz diye düşündüm. Tabii ki öyle olmadı. Kocamın da boşluğuna geldi. Arada oluyor öyle. Böyle şimdi gideceğiz. Bir kalacak yer bulacağız. İşte şehir merkezine gideceğiz. Çünkü burası şehir merkezi değil belli yani. Uzağız şu an her şeye. Bir de bir yemek yemek istiyorum ben. Çünkü biz hiçbir şey yemedik yani. Saat 4.30'da uyandık. Hiçbir şey yemedik. Yolda işte yalandan bir sosisli, bir börek, çörek bir şeyler vardı. 2 lokma ağzımıza attık ama artık yemek yemek istiyorum. Yemek istiyorum. Neyse böyle yani tekrar Malezya'ya geri dönmüş oldum.